Günaydın. Biz bugün Vietnam'a uçuyoruz. Sabahın 5'i şu an, hala kapkaranlık ama uyanıp havaalanına yürümemiz lazım. 2,5 kilometre ötede bir yere çadır attık. Havaalanı gece açık değil çünkü Fukuoka'da. Niye böyle giyindik diye sorun. Asla soğuk olduğundan değil, soğuk değil çünkü. Sivrisinekler çok fazlalar. Onlardan korunmak için sıkı sıkı giyindik. Bugün Vietnam'a gidiyoruz. Bugün Vietnam'a gidiyoruz. Vietnam'a gidiyoruz. Saat 5. Vietnam. Vietnam. Bugün Vietnam'a gidiyoruz. Gün aydınlanmaya başladı yavaştan. Biz de yürümeye başladık. Bu gece de dolunay vardı abi. Bilmiyorum kamerada ne kadar iyi gözüküyor. Zoom falan yapmaya çalışamadıklar. Ama şu aya bakar mısınız ya? Kocaman tıptırıncı bir ay. Sana da günaydın. Check-in için çantaları yerleyip koşacağız şimdi. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim yeşilim vardı ve 25 yaşına yaklaşıyorum. Ama 6 aydan fazla var 25 yaşına girmeme. O yüzden bu pasaportla girebileceğim ülkelere girebiliyorum. 6 aydan daha uzun bir süre var çünkü. Vietnam'a da öyle yapayım dedim. Japonya'ya aslında bordo ile girdim. Çünkü bordom 10 yıllık ve bundan sonra hep onu kullanırım diye düşündüm. Ama Vietnam'a duydum ki vizesiz girilebiliyormuş. Vize de 25 dolar zaten. Ömer başvurdu. Ben direkt yeşille geçerim dedim. Havaalanındayız ve buradaki Japonlar hiçbir şey anlamıyor bu konu hakkında. Vietnam ofisini arayacağız falan bir şeyler dediler. Bekliyoruz. Yani saat 7.30 oldu galiba. Kaç oldu saat? Uçuşumuz 9 çeyrekte. 2 saat var uçuşuyor ve hala şu an check-in falan yapamadık. Umarım sorun olmaz ya. Biletimiz yanmasın. Ve Japonya'dan gidelim artık yani. Bu adamın vizesi var. Bu adam giriyor. Ömer gidecek Vietnam'a, ben gidemeyeceğim. Öyle. Bakalım. Buraya kadarmış. Geçtik. Sıkıntı olmadı. Biraz bekledik sadece. Japonya'ya kesin veda, gidiyoruz. Uçağı bekliyoruz. Son bir saat. Pilot ve hostesler de bizle beraber bekliyor. Japonya'dan gitmeden önce söylemek istediğin son sözleri alalım. Temelsiz kaldık. Çok pahalı bir ülke. Fakirler gelmesin. İstenmiyoruz burada. Çok zordu. Şimdi çok mutluyum. Ucuz bir ülkeye gideceğiz. Artık uçağa da binmek istemiyorum. Yeter. Uçak parasını düşünmek, uçağa binmek. Hepsi çile. Bundan sonra full otostop. Bundan sonra uçağa binmek yok. Bıraktım uçağı. Japonya çok güzel bir ülkeydi ama bize göre değil. Çünkü olay yok. Çok sıkıldık en sonunda yani. Birkaç arkadaşa binmiştik ama özellikle sonlara doğru yalnızlık, yani sadece ikimiz var gibiydik. Dünyada sadece ikimiz var gibi olduk. Kimseyle hiçbir iletişim kurmuyoruz. Yani kasiyerle hoş geldiniz, teşekkür ederim falan yani maksimum. O yüzden zorladı. Yalnız gelecekseniz çok kalmayın. Ayrıca paranız yoksa da gelmeyin. Paranız olunca gelin daha iyi. Gelin ama az kalın. Çünkü bu kadar kalmak zor oluyor. Dışarıda yatmak falan, oteller çok pahalı, ulaşım çok pahalı, her şey çok pahalı. Bir de vitaminsiz kalıyorsunuz, meyve sebze çok pahalı. O yüzden ne yolcusuyuz? Vietnam yolcusuyuz. Vietjet Air'la uçuyoruz. Düşük bütçeli havayolu şirketiyle. Bakalım nasıl olacak. Umarım sağ salim varız, ne diyeyim. Evet, 20 dakikalar ayakta bekletiliyoruz. Biz bekleriz, hamile kadın falan var yani. Çok saçma. Öyle bekliyoruz. Hamile kadınlar falan vardı. Onlara çıkarttılar. Bir yere oturduk. 45 dakika oldu. Bindik sonunda. Ben sığıyorum. Güzel. Sıkıntı yok. Bir saat bekletmeleri dışında her şey iyiydi. Evet. Gidiyoruz. Uçak kalkmamış. Arıza varmış. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Biz gidemiyoruz abi Japonya'dan. Kızıyorum. 1,5 saattir uçaktayız. Şimdi çıkartıyorlar galiba. İptal olduktan sonra yarım saat daha beklettiler. Anlamadım nedenini. Çekme be. Kıza yapılır mı ya bu? Böyle bir sıra var. Japonya'ya geri gelecekmişiz. Sonra tekrar gidecekmişiz. Check-in yaptığımız yere. Bakalım ne olacak. Çantaları da geri verdiler. Ve bırakmışlar. Şimdi tekrar check-in yapacağız galiba. Öyle bir şey. Bilmiyorum. Tekrar başlayacağız oyuna. Bu sefer uçacağız umarım, değil mi? Umarım. Ne zaman uçacağız bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler.
Ya bugün içeriz umarım, yoksa biz ne yapacağız bu gece? Abi Vietjet bizi mahvetti, bizi terk etti. Böyle bekliyoruz insanlarla ve asla hiçbir görev yok bizi çağıran. Böyle bekliyoruz normal sadece. Evet abi, ne oldu? Dediler ki kişi başı 264 dolar falan tazminat ödeyeceklermiş 2 gün geciktiği için. 2 gün sonra başka bir uçuş varmış, oraya bindireceklermiş bizi. Yani kişi başı 264 dolar bizim için iyi para. O yüzden birazcık içimiz rahatladı. Bilmiyorum, ben şu an çok açım, başım falan ağrıyor gerçekten, çok yoruldum. Evet, bayağı saatlerdir yani sırada bekle, uçakta bekle bilmem ne, çok Bak, zordu. Yani dün gece 1'de gittik, çadırı kurduk, sonra sadece 4 saat uyuduk, 5'te uyandık. 5'te uyandığımızdan beri şu an saat büyük saat 1-2 falan oldu. Şu an Vietnam'da olabilirdik. Saat 1:30 olmuş. Yani 7,5 saattir mesai yapıyor gibiyiz. Doğru düzgün oturup dinlenmedik bile. Ama bunun karşılığında 500 dolar kazanıyorsak, kişi başı da 250 dolar kazanıyorsak, bilmiyorum, günlüğümüz 250 dolar gibi oldu şu an. Öyle dediler işte. Bence otel fiyatlarına bir baktım, çok pahalı. Özellikle havaalanına yakın olanlar zaten bir 300 dolar falan en az. Neyse, biz sadece yemeğe para harcayacağız. Ona da işte toplam 50 dolar falan gitse 450 dolar kârdayız. Bir de şey yapmıştık, Hanoi'de 3 gecesini 18 dolara sen orada kiralamıştık. Onu da düşsen 70 dolar kaybetmiş olsak 430 dolar kârda oluyoruz ve 430 dolara o alan çok iyi. Biz Vietnam'da 430 dolarla bayağı yaşarız yani. Yayı bile geçirme. Çok iyi oldu. imkanımız var o kadar. Şu an mutlu oldum. Abi umarım gerçek, ben parayı görmeden içim rahat Doğru, etmiyor. evet. O yüzden hala dikerim üstündeyim. Lawson varmış, yiyecek bir şeyler aldık. Lawson biraz pahalı ama zengin olacağımız için yakında alalım dedik. Kamp yapmaya gidiyoruz. Tekrar kamp. Hala para konusunda bilgilerim gelmedi. O yüzden hala içimiz rahat değil. Ve havaalanında boş boş oturduk saatlerce çünkü çok yorgunduk. Böyle kafamızı önümüze koyarak falan uyuduk. Uyuyacak güzel yer de yok. Akşamın 8'i oldu, gidiyoruz şimdi kamp yapmaya. Vietnam'a gidememek ikinci gün. Abi bu arada dün biz yine bizim eski kamp yerine gidecektik, o lanet yere. Yolda bu parkı gördük ve buraya kurduk. Ama tabii sabah erkenden kalkmamız gerekiyor çünkü insanları rahatsız etmeyelim yani. Sıkıntı çıkmasın. Bu şekiller gelmiş. Tomorrow we will fly to Vietnam. We stayed here because hotel expensive. stay Japan. 50 days. 50. トルコでしょ？ Bu amca geldi yanımıza, muhabbet ediyoruz bizle şimdi. Çantayı da böyle serdik kurusun diye. Abimiz Osakalıymış, hiç şaşırtmıyor. Yani. Osakalı amcalar candır. トルコです。 Oo, adamda Türkçe kitap varmış. 聞いたことありますか？ Aa. Abi adam bize vahiy getirmiş. ジャパニー Adam bize bir de soğuk kahve ve şöyle bir atıştırmalık da getirmiş. Adam ya. İstediğini çal. Evet, biz ne çalıyoruz? Böyle severim ben seni çal. İlahi çal. Adam çünkü kilise gönüllüsüymüş, şöyle ilahi çalıyor şimdi. Yani Turko müzik. Kilise gönüllüsüyüm, şu İncil gönüllüsüyüm falan dedi. Bize bir tane böyle kitapçıktan Türkçe kısmını falan gösterdi. Çok tatlıydı ya.
Ve işte kitapçıkta şey yazıyordu. Ne yazıyordu işte, nefretin olmadığı falan bir dünya ister misiniz yazıyordu. Sizi gördüm, tanıştığıma çok memnun oldum gibi şeyler yazıyordu böyle. Ve bize verdiği bu şeker de Okinawa şekeriymiş. Tadı çok güzel. Kahve kestane gibi bir şey tadı. Kahve ile kestane arası bir şey. Bu da Bayağı enerji iyi. içeceğiymiş, kahveliymiş. Bayağıdır kimseyle muhabbet etmiyorduk abi. İyi geldi. Small talk ve hediyeleri açıyoruz her zaman. Ölüyoruz. Vietjet bizi mahvetti. Yazıklar olsun. Yani burada zaten sivrisinek de var. Çok rahat değiliz. Havaalanına geri gideceğiz bugün. Akşama kadar yine havaalanında takılacağız. Şarj var, tuvalet var, klima var içeride. Yani yarın umarım uçacağız. Yarın bir sıkıntı olmaz umarım. Yarın 12'de uçacağız. Paramızı hala atmadılar. Paramızı bekliyoruz. Hesaplar sorulacak, merak etmeyin. Soracağız hesabımızı. Paramı atsın. Vietjet paramızı ver. Para versin de gidip uyuyalım. Yatak alalım. Vietnam'da Benim Hanoi'de. ev kiralayalım, bir ay yatalım. Bir ay. Evet arkadaşlar, biz gezmeye ara veriyoruz. Bir ay yokuz. Abi dedik ki para gelecek, o kadar yemek yiyelim bari. Sonra eti var, pilav var, çorba var, salata var. Böyle bir yemek aldık. Havaalanındayız bu arada. Aynen. İç hatlara geldik. Farklılık olsun dedik ve burası bayağı iyiymiş. Ve havaalanında şu kaç? 800 lira falan. Aynen 800. Çok iyi fiyat bence. Çünkü şeyden yesek de 200 yen daha uygun oluyor sadece markette. Boş oturduk ve hiçbir şey yapamıyoruz yani. Boş oturduk. Bir şeyler falan izledim. Fenayız, fena. İğrenç bir durumdayım Tipe ya. bak. Saçımdaki yağ. Bizi bu şekilde kokuyoruz falan yani. Tabii ki asla Vietnam'a falan da almazlar. Uçağa da almayabilirler. O yüzden duş almamız gerekiyor ve internet kafeye gideceğiz. İnternet kafeye duş almaya gideceğiz. Ve internet kafe 2,5 kilometre uzaklıkta. O yüzden yürüyeceğiz oraya yine. Yine bir yürüyüş. Planet internet kafe. Çok pis kokuyoruz, bizi uçağa almazlar, Vietnam'a almazlar falan diye duş almaya geldik. Bir fiyatlara bakacağız. Ona göre şey yapacağız. Karar vereceğiz. Tipin internet kafeye alınacak kadar bir tipin var. İnternet kafede belki bilenler vardır. Japonya'da duş falan alınabiliyor. Uygunsa belki kalmayı bile düşünebiliriz. Çünkü ölüyoruz ve havaalanından buraya 2,5 kilometre yürüdük. Kamp atacağımız yere tekrar yürümemiz gerekecek. Duş aldıktan sonra tekrar kirleniriz bence, çadır falan atarsak. Uçuş öncesi bir temiz olmak gerekiyor diye düşündük. Fiyatlar bu şekilde. İşte oda fiyatları 3 saatlik, 6 saatlik diye. Bu bir kişilik, bu 2 kişilik galiba. 10 saat 2080 mesela. Biz bunu kiralamayı düşünüyoruz şu an çünkü çok iyi fiyat. Duş da ücretsiz oluyor bu arada. Kişi başı. Ha? Kişi başı. Bu fiyat kişi başı toplam 4160'a bir oda kiralayacağız. Buna karar verdik. Çünkü duş da ücretsiz falan. Dinlenelim dedik yani. Öyle. Form dolduruyorsunuz. Üyelik almak gerekiyor. Üyelik de 300 yen bu arada kişi başı. Böyle bir form. Full Japonca, İngilizce de bilmiyorlar. Burada noodle falan da var. İnternet kafe konusunda kafa yemişler. İçecekler var. İçecekler sınırsız. Ve manga kafe diye de geçiyor buralar aslında. Bir sürü manga falan da var. Böyle odalar. Onlar oda değilmiş bu arada. Ya da daha farklı tip odalar bilmiyorum ama. Bizim oda böyle bayağı kapısı falan var. Woohoo! Woohoo! Dans. Sonunda duş. Sonunda yatabileceğimiz bir yatak. Değişik bir yatak ama çok iyi. Burada televizyonumuz falan var. Bilgisayar var. Ekran çok iyi. Çok iyi ya. Kocaman ekranlı bir masaüstü. Oh, bayağı yatacak yer.
Japonya'dan gitmeden internet kafeleri deneyimlemiş olduk. Yemek fiyatları da iyiymiş, normal fiyatlar işte. Süper. Günaydın. Bugün gerçekten Vietnam'a gidiyoruz. Umarız yani inşallah. Evet. İnternet kafede kaldık. Güzeldi, rahattı. Öneriyorum. Çok ucuz değil bence. Onun yerine otellerde kalabilirsiniz paranız varsa. Ama böyle tek gecelik, acil ihtiyacınız varsa güzel. Planet. Burası bambaşka bir evren. Burada kaldık. Şimdi Vietnam'a gidiyoruz sonunda. Umarım. Bir daha gidemezsek artık isyan çıkaracağım burada. Japonya'da devrim yapacağım yani. Öyle iş olmaz. Paramızı da vermediler hala. Ne mail atan var, ne bir şey var. Güya tazminat ödeyecekler. Şimdi gidince onu da soracağım. Geçiştirirlerse cingar çıkaracağım. Kavga edeceğim. Ben o paranın umuduyla hayaliyle yaşıyorum 2 gündür. Dayanma gücü verdi bana o paranın hayali. Ya ömrümüz umutlanarak geçti. Bir ömre daha ihtiyacımız var. Dön babam dön. Geldik yine. Ömrümüzü yiyen yer. Yine sıra bekliyoruz. Bize paramızı versinler ya. Paramızı rica edeceğiz. Rica edeceğiz. Paramızı isteyeceğiz. Paramızı verin diyeceğiz. Bizi mahvettiler abi. Para falan vermiyoruz dediler ve tekrar bilet almak için hediye kuponu gibi para vereceğiz dediler. Japon ofisiyle falan iletişime geçeceğiz ama biz zaten geçtik ve çok fazla yolcu olduğu için böyle yapıyoruz falan dediler. Para vermediler. Dolandırdılar bize. Dediler ki size kupon vereceğiz 2 hafta sonra Vietjet'e uçabilirsiniz dediler. Yalan da söylediler 2 gün önce. Ben zaten içimde büyük bir güvensizlik vardı. Çok fazla insan vardı uçakta ve herkese para vereceklerini sanmıyorum. Bir şekilde işte e-voucher dedikleri işte hediye kuponu şeklinde yapacaklar ve bizim hiçbir işimize yaramıyor zaten. Lanet olsun ya. Kalkıyoruz. Bugün rotayla değil neyse ki. 2 haftamız Fukuoka'da çöp oldu gibi oldu. Vize bekle. Sonra bu uçuş işleriyle uğraş falan. Her şey de çok pahalıydı. Vietnam'a gidip kendimize geleceğiz. Vietjet kullanmayın, kullandırtmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Vietjet kullanırsanız böyle olursunuz. Çantaları aldık. Bayağı sorunsuz geçtik. Ben vize almıştım. Bahar'ın da yeşil pasaportu vardı, onunla girdi. Direkt damgayı basıp geçirdiler. Bir tane bile soru sormadılar. Tek sıkıntı kulağım duymuyor. Ben sesim hangi tonda çıkıyor hiç bilmiyorum. O kadar çok taksi için soran oldu ki. Bir 10 küsür tane taksi diye soran oldu. Ve taksiler gerçekten pahalı değil tabii ki burada. Ama biz tabii ki toplu taşımayı kullanacağız. Otobüse bindik. Totalde $1 1 saatlik yol gidiyoruz şu an. Otele gideceğiz. Otelde 3 gece kiralamıştık. Vietjet sayesinde 2 gecesi yandı. Şimdi diğer bir gecesine gidiyoruz. Vietnam hakkında ilk izlenimlerimiz ise aşırı sevdik yani bilmiyorum. İnsanlar falan çok tatlı duruyor. Çok yardımcı oluyorlar. Şu otobüse bulmamıza falan çok yardımcı oldular. Hanoi'ye geldik. Böyle bir yerdeyiz. Hava çok kirli. Onu hissedebiliyorum. Herkes maske takıyor, öksürüyor falan zaten. Kendi sesimi duyamıyorum. Kulağım tıkalı. Aynı zamanda hava çok kirli. Böyle biraz mal oldum. İyiyim ya, iyi hissediyorum ya da. Trafik kurallarının olmadığı Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti'ndeyiz. Bakın çekiç ve orak. İşte Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti. Evet işte buradayız. Bu bayraklar burada hep var mı bilmiyorum ama her yerde bayraklarını görüyoruz. Bir tane böyle işte yıldızlı olan bayrakları var. Bir tane çekiçli oraklı olan.
İkisini bir arada kullanıyorlar ama Vietnam bayrağı dediğimizde o yıldızlı olan. Her yerde gördük, bilmiyorum. Milli bir bayram mı? Hey. Hello. Hey. Herkes çok samimi, çok tatlı. Japonya'dan sonra bambaşka bir memlekete düştük valla. Abi döner kebap bulduk. Yiyelim mi? Çünkü çok etiyoruz yani. Vay be. Fiyatı da çok iyi. O zaman kişi başı bir porsiyon alacağız herhalde. Bir de böyle etli fasulye pilavlı bir şey aldık şu restorandan. Lapa. Pirinç yapası. Ha tamam. Bir de onları 55 bine aldık. Şöyle hesaplayabilirsiniz bundan sonra. 100.000 dong 4 dolar. 25.000 dong 1 dolar. Öyle bakalım, karnımızı doyurmaya çalışacağız. Bugün full dinleneceğiz. Birkaç güne kendimize gelelim buralarda. Sonra harıl harıl gezmeye devam. Vietnam için çok heyecanlıyız. Aşırı heyecanlıyız yani. Her yerine gitmek istiyoruz falan. İnsanlar zaten çok tatlı. Geldiğimizden beri onlarca kişi selam verdi bize. Çok tatlılar, çok güler yüzlüler. Bu biraz soğuk bir kebap ama tadı gerçekten kebap gibi. Çok şaşırdık. Zaten döner kebap yazıyordu şeyde. Döner de varmış galiba, bu kebaplı. Gerçekten kebap satıyorlar, kebap diyerek. Evet. Beklenmedik bir şey. Ve çok lezzetli abi. Gerçekten kebap tadı geliyor. Çok mutluyum şu an. Sadece tek eksiğine garnitürü, yani soğanlı salatası ve ekmeği böyle satıyorlar dümdüz. Zor bir şekilde geldik ama geldik Hanoi'ye. Yarın görüşmek üzere veya sonraki videoda. Öpüyoruz. Hadi bay bay. Beğenmeyi, abone olmayı falan hiçbir şey unutmayın. Görüşürüz.